Herkese merhaba. Video çekmeyen uzun zaman oldu. Yaklaşık 4 ay olmuş. Avustralya'nın Tazmanya eyaletinin Devonport şehrindeyim. Tazmanya neresi diye düşünüyorsanız kimilerin belki tek aklına gelen Tazmanya canavarıdır. Ki doğru, burada Tazmanya canavarı var. Tazmanya Avustralya'nın altında küçük bir ada. Avustralya'ya bağlı. Avustralya'nın bir eyaleti. Ben ilk duyduğumda böyle hani medeniyetin olmadığı bir ada gibi düşünüyordum ama yani bildiğin burası da bir şehir. Şurada Bottle Shop var, yani bizdeki tekel. Şu an bir otelde kalıyorum. Otelin bir odasında. Burası bayağı karanlık. 3 haftadır buradayım. Şöyle 2 kişilik bir oda ama genelde ben tekim. Burada başka bir Working Holiday'e başladık. Yeni Zelanda maceramız bitti. Yaşandı ve bitti. Bir senenin ardından buraya geldik. Yaklaşık 1 aydır buradayım. 3 haftadır çalışıyoruz. Tavukçuda çalışıyorum. Erpiliç. Evet, tavuk kesim ailesinde canlı hayvanları asıyoruz. Ölü hayvanları atıyoruz. Bir şeyler yapıyoruz orada. Orası 4 gün çalışıyor. Bugün cuma. Bugün de bir dışarı çıkacağım. Penguin diye bir yer var burada. Şehrin adı Penguin, oraya gideceğim. Orada küçük bir hiking yapacağız. Plano. Hazır bugün boşken, her şeyi halletmişken, işi gücü kalacak yeri, şöyle bir video çekeyim dedim. Bizi özleyenler bir nur cemalimizi görsün dedim. Şimdi dışarı çıkacağız. Neyse hadi çıkalım, size arabayı tanıtayım. Bildiğiniz gibi burada yaz. Güney Yarımküre'de Aralık, Ocak, Şubat yaz oluyor. Şimdi benim arabaya doğru gidiyoruz. Benim canavar bu. Yeni Zelanda'daki bayağı büyüktü. Burada da gittim, en küçük arabayı aldım. Toyota Eco. Türkiye'de ben görmedim bu arabayı. 2 kapılı hatchback. Minik bir araba. Valla özellikle bunu aramadım. İlk geldim direkt araba bakıyordum. Mümkün olduğunca çabuk bir şekilde araba almak istedim. Bayağı mesaj attım. Kimse cevap vermedi. En son bunun sahibi cevap verdi. Tamam gel yarın bak dedi. Gittim baktım. Hani servisleri yeni yapılmış. Böyle arabayı da sürdüm. Motoru falan dinledim. Çok bir sıkıntı gözükmüyordu. Aldık. Tek sıkıntı şurada bir crack var. Yani çatlak var. Çok büyük değil ama dün öğrendiğim kadarıyla sürücünün tarafındaysa bu kırık, sıkıntı oluyormuş. Polis çevirecek de bakacak da bunu görecek de çok hani zor yani. O yüzden sıkıntı yok. Neredeyse 1 aydır kullanıyorum. Bir sıkıntı çıkarmadı. A noktasından B noktasına götürüyor. Benim için yeterli o şimdilik. Otomatik kilit yok. Camlar çevirmeli. Ama önemli değil. 2600 dolar verdim bu arabaya. Neyse şimdi ben yola çıkıyorum. Yolda pek çekeceğimi zannetmiyorum. Penguin'e gidince görüşürüz. Evet, merhaba herkese tekrardan. Yoldayız şu an. Penguin denen yere gidiyoruz. Etraf bu şekilde. Burası Yeni Zelanda'ya herkes çok benziyor diyor, Tazmanya için. Harbiden de öyle. Bayağı benziyor. Ama Yeni Zelanda daha yeşil. Burada yağmur biraz daha az herhalde. O yüzden biraz sarı buralar. Onun haricinde doğası çok benziyor. Varınca destinasyona görüşürüz. Evet, hiking rotasının başına geldik. Hiking rotamızın ismi Mount Montgomery. Şurada görünen de Tazmanya canavarı. Tazmanya canavarı bu. Aslında canavar falan değil yani. Küçük bir kedi gibi bir şey. Yaklaşık 2 saatlik bir rota olacak. Belki ben daha erken bitirebilirim. Fit ve hızlı olduğum için. Neyse hadi yürüyelim. Circle yapacağız. Yani loop. Aynı yere bir daha gelmeyeceğiz. Şöyle dolanıp bir daha geleceğiz. Büyük ihtimal şu tepeye çıkacağız. 350 metre bir yüksekliği varmış. Avustralya'nın ilk hiking'i. Hayırlı olsun. Tabii Avustralya deyince herkes Melbourne, Sydney düşünüyor ama benim de aklımda Tazmanya yoktu. Yazın geleceğim için bizim bir WhatsApp grubu var. Avustralya Working Holiday Türk grubu. Oraya mesaj attım, dedim Avustralya'ya geleceğim. Kasım'ın ortası gibi. Nereye gelinir? Nerede iş bulunur? Bizim 88 Days diye bir şey var. Vizeni uzatmak için 3 ay işte tarım, böyle hayvancılık, bazı inşaat işleri falan yapman lazım ki vizeni 1 sene daha uzatabilesin. Mesaj attım, dedim nereden bulurum böyle işler? Burada Cem diye bir arkadaş var. Tanıştık burada zaten. O mesajı o yazdı. İlk tek o yazdı. Dedi ben Tazmanya'dayım. Burada yazın bayağı iş oluyor dedi. İşte bu kiraz toplama, böğürtlen toplama işleri falan oluyormuş. Sonra araştırdım, dedim harbiden mantıklı geldi Tazmanya. Küçük ada, adapte olması kolay. Yeni Zelanda'ya da benziyor. Zaten Yeni Zelanda'dan geldiğim için. Dediği gibi de çıktı valla. İlk hafta forklift lisansımı falan aldım. Banka işleri, telefon, araba aldım. İkinci haftada böyle araştırıyorum falan derken birkaç iş görüşmesi falan yaptım. Sonra beni işe alma kurumları var. Aracı kurumlar. Ondan bir tanesi aradı, dedi bir tane tavuk fabrikası var dedi. İş çağırıyor dedi. Çalışmak ister misin? Ben de o zaman işsiz olduğum için evet. Ne sorarsa evet. Neyse o şekilde gittik. Sabah 4'te başlıyoruz. Pazartesiden Perşembe'ye.
Sabah 4'te başlayıp bazen 11, 12, 1 genelde o civarlarda bitiyor. Günde yaklaşık 20.000 tane tavuk kesiyoruz biz. Biz de orada işte canlı tavuğu asıyoruz böyle şeye. Bu dönen şeyler var böyle asma yerleri. Tavukları böyle ayağından asıyorsun. Canlı tavuğu asıyorsun. Sonra o tavuk gidiyor suya dalıyor. Kafası elektrikli suya dalıyor. Bir şey hissetmesin diye. Sonra makine kafayı kesiyor. Ölmeyenleri adam kesiyor. Oradan çıkıyor. Sıcak suya giriyor. Sıcak sudan sonra bu fırçalar var. Fırçalarla tüylerini yoluyorlar. Daha sonra bacakları kesiliyor. Oraya düşüyor işte bir tane havuza. Sonra havuzdan o tavukları alıp bir daha asıyorsun. Sonra asılan tavukların iç organları çıkıyor. Kafaları kesiliyor. Sonra yeniden bir daha bir yere düşüyor. Oradan bir daha asıyorsun. Kimyasal sulara falan giriyor. Tavuk fabrikada her aşamada suyla yıkanıyor. O yüzden eve tavuk falan alırsanız sakın yıkamayın. Zaten yıkamak zararlı falan da diyorlar bazı diyetisyenler. İşte bu gıda mühendisleri falan. Benim kardeşim de diyetisyen. O da o şekilde söyledi. Kendisi bu konu hakkında uzman. Yorucu iş. Günde 20 bin tane tavuk astığını düşün. Bu omuzların, ellerin, bu canlı tavuklar bazen çok büyük oluyor. Onları böyle bacağından tuta dakikada 20 tavuk asmanı bekliyorlar. Dakikada o üretim bandı böyle geçiyor. Geç kalırsan diyorlar ki niye burası boş? İlk başlarda zordu. Hala zor gerçi de. Alışıyorsun artık. 3 saat aralıksız böyle canlı tavuk asarsa artık elini hissetmemeye başlıyorsun. Ama yapacak bir şey yok. Ben de şeyde çalışmak istiyordum, bu meyve sebze toplama, ne bileyim tarlada da. Erken gelmişiz onun için. Neyse buna başladık işte, sabah 4'ten 12'ye kadar takılıyoruz öyle. Güzel. Parası diğer işlere göre biraz daha iyi. Çok da iyi değil ama biraz daha iyi. Yağmur, kar, kış demeden çalışıyoruz. Diğer tarla işleri yağmur falan yağdığında etkileniyor. Çalışmıyorlar. Güzel. Halimizden memnunuz. Sağlığımız, saatimiz yerinde. Yeni Zelanda'ya göre ekonomik olarak burası çok daha iyi. Yani benim bu yaptığım iş saatlik 34 dolar. Avustralya doları şu an yaptığım iş. Ağır iş ama böyle herkes yapamaz. Yeni Zelanda'da bu iş Avustralya doları cinsinden. Verecekleri maksimum para 27-28. Yani 6-7 dolarlık bir fark var. Ve giderlerin yaklaşık olarak aynı. Market olsun, işte konaklama. Ve burada şey de ucuz. Benzin de daha ucuz. Yeni Zelanda'da 2,5 dolardı. Burada 1,7 dolar. Şöyle baktığın zaman neredeyse %50 fiyat farkı var. Şu anlık bu kadar. Evet, 3 gün izin bize çok geliyor. Canım sıkılıyor. Neyse dedim, bugün ne dedim, buraya geleyim dedim. Bari bak, yapacak bir şey yok. Sıkılıyorsun odada. Arkadaş da çok yok. İşten çocuklar var da daha 2 haftadır tanıyorum. Çok samimi olmadık. Bir de iş çok gürültülü. Yani çalışırken kimseyle konuşamıyorsun. Kulaklıklar falan takılı. Çok ses olduğu için. Ve çok yoğun, çok tempolu. Yani başını kaşıyacak vaktin yok. Tavuk asarken başını kaçırdın mı bir tanesi gidiyor zaten. 2-3 kere böyle öksürsen, ne bileyim bunun aksa bir silsen falan, gelip diyecekler ki niye bunlar boş geliyor. O yüzden çok samimi olamadık. Yılbaşından sonra inşallah daha iyi fırsatlar çıkacak karşımıza. Şu 3 ay çalışıp vizeyi uzattıktan sonra belki başka yerlere de gidebilirim. Belli olmaz, daha iyi iş fırsatları bulursak. Şu an dağa doğru tırmanıyoruz. Her yer yeşil. Avustralya deyince herkesin aklına şey gelir. Örümcektir, yılandır, şudur budur. Burası ana kara kadar o kadar şey olduğunu zannetmiyorum. Vahşi hayat ya da böyle örümcek, yılan tarzı. Burada da var da ana karaya göre bayağı düşük. Bilmem kaç bin yıl önce burası ana karadan ayrıldığı için ekosistem, habitat, ekoçeşitlilik çok farklı. Gelenektir. Yapmasak olmaz. Tohumlar fidana, fidanlar ağaca, ağaçlar ormana, dönmeli yurdumda. 15 dakikadır yoldayım. Bir güncelleme yapayım dedim. Güncelleme yapacak bir şey yok. Her şey yolunda. Bu kağıt yok. Yürümeye devam. Yokuş tırmanıyoruz sürekli. Varacağımız tepenin rakımı 470 metre. Oradan güzel bir manzara göreceğimizi umuyorum. Bu yürüyüşe değecek diye umuyorum. Ne diyor? Summit buradan diyor. Zirveye buradan diyor. Hadi gidelim. Hiking'e devam ediyoruz. Şu an kivi gördüm. Kivi değil ya, kirpi. Şurada saklanıyor. İnşallah okları falan fırlatmıyordur. Tamam. Kafasını toprağa gömerek bana gözükmediğini falan zannediyor. Sıkıntı yok kanka. Seninle işim yok. Hadi kolay gelsin. Burası var ya. Komaya girelim burada. Hadi görüşürüz.
Şuradan geliyoruz abi. Deniz seviyesinden. Durmak yok. Yola devam. Zirveye ulaştık sonunda. 497 metredeyiz deniz seviyesinden. Deniz, okyanus daha doğrusu. 100 kilometre bu yönden bir yerden geldik. Şurası Ulverston. Şurası da Penguin denen kasaba gibi bir yer. Burası Northwest Coast, yani kuzeybatı sahili. Bu yönde dümdüz devam ederseniz 300 kilometre falan denizde Avustralya'nın ana karasına ulaşıyorsunuz. Her gün buradan feribotlar var zaten. Melbourne'e. 11 saat sürüyor feribot. Çok bir esprisi yok buranın. Güzeldi, çok yorulmadık. Bayağı dik ama çıkarken. İniş o kadar şey değil, dik değil. Evet, birazdan iniş yoluna geçeceğiz. Hiking'i bitirdik. Yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. Başladığımız yere geri döndük. Böyle bir sopa buldum. Bir dahaki hikinglerde kullanmak için. Bagaja atarım dursun. Şimdi Penguin'e doğru gideceğiz. Bakalım şehirde ne varmış. Penguin şehrinde görüşmek üzere. Penguin kasabasına geldik. Şöyle küçük bir kasaba. Tatil yeri gibi bir yer. Şurada bir yol var. Yanlarında restoran, kafe, mafe. O kadar. Başka da bir şey yok. Penguin deyince aklınıza penguenler gelmiştir. Benim de öyle geldi. Ama ve lakin penguenler Penguin kasabasında yok. Penguin kasabasının dışındalar. Şurada bir harita var. Ziyaretçi merkezinden aldık. Penguin neresi? Penguin şurası. Ben buradan geldim. Penguenler buradan gözükebiliyormuş. Buradan ve buradan gözüküyor. Ama akşam hava karardığında karaya çıkıyorlarmış çocukları beslemek için. Ama ben hayvan gibi açtığım için ve daha çok olduğu için saat 9'a beklemeyeceğim. O yüzden şimdi eve doğru geçeceğiz. Sahil bu şekilde. Daha hava soğuk olduğu için denize giren çıkan yok. Daha erken hala. En az bir 2 haftası var denize girmek için. Hala havalar serin, soğuk. Okyanus olmasına rağmen dalga yok denize. Okyanusta. Normalde okyanus dalgalı olur. Burası bayağı sakin. Buraya yüzmeye gelinir yani. Şimdi ben Devonport'a doğru gideceğim. Büyük ihtimal orada bir McDonald's'a giderim. Hayvan gibi açım çünkü. Benim araba. Şu arabanın şekline bak ya. Nasıl duruyor? Kara şimşek. McDonald's'ta görüşürüz. Size McDonald's fiyatlarını göstereyim. Şu an McDonald's'tayız. Siparişimizi verdik. Cheeseburger. Bir cheeseburger. Bir chicken cheeseburger. Chicken cheeseburger işte. Tek etli. 2 tane hamburger. Price. İçecek. $7. Bu da yaklaşık 155 TL ediyor. Buradaki en ekonomik menü bu. Türkiye'de bilmem ne kadar. Neyse bugünlük bu kadar. Yemeğimizi yiyelim. Duşumuzu falan alalım. Biraz yatışa geçelim. Tekrardan merhaba. Hiking biteli 2 gün oldu. Bugün pazar günü. Bugün market alışveriş yaptım. Onu ekleyeceğim. Normalde böyle market fiyatları falan şey yapmam ama sırf videoyu doldurmak için bugün bir haftalık alışveriş yaptım. Haftalık alışverişte ne aldım, kaç para harcadım onları anlatacağım. Şimdi aldıklarım burada. Burada olmayan bir şey var. Arabanın camını ısınmak için bir tane de camsı aldım. O da $2,5'dı. Şimdi aldıklarımızla başlayalım. Burada bir ekmek var. Tost ekmeği. Kepekli mi oluyor artık neyle oluyorsa. Tost ekmeği 700 gram. $3. Burada steak var. 600 gram. Beef Oyster Blade Steak. Şu şekilde. 600 gram. $13. Burada yarım kilo kuzu kıyma var. Bunun fiyatı ise $7,5. Yarım kilosu. Burada domates var. Kilosu 2,9. 777 gram almışız. $2,25 şu domates. Burada nektarimiz var. Kilosu 3,9. $1 10 cent. 3 tane nektarı yani tanesi kaç para? 35 sente falan denk geliyor. Burada 1 kilo humus var. Klasik humus. Şöyle 1 kilo. Bunları ben sandviç yapıyorum. Ekmeğin arası ekmeğin içine sürüyorum. Sabahları güzel oluyor. Hızlı oluyor. Fiyatımız $8. 1 kilosu $8. Burada tereyağı var. Tuzlu tereyağı 500 gram. Bunun fiyatı ise $7. Salatalık $1,6. Şu şekilde satılıyor. Makarna $1. Yumurta 12'li. Extra large 12'li yumurta $6. Burada nohut falan bu şekilde satılıyor. Nohut, fasulye. Organik 425 gram. Tanesi $1,5 şunun. 2 tane nohut aldım. Şunun da tanesi $1,5. Bu da fasulye. Haşlanmış fasulye. Direkt yemeğin içine at yap. 400 gram. Bunlar da tanesi $1,5. Burada doğranmış domates var. Bu da $1,5 yaklaşık. Burada Greek style yoğurt. Bizim yoğurdan yakın yoğurt bu. Greek style yoğurt. Natural. Şöyle 1 kiloluk. $4,2. Bizim beyaz peynir tarzı bir peynir var. İşte net ağırlık 185 gram diyor. Onun da fiyatı $3. Burada salçamız var. Tomato paste 500 gram. $1,4. 500 gram salça $1,4. Totalde ödediğimiz fiyat ise $68,9. Yani $69 diyebiliriz. Burası bana bir hafta rahat yeter. Hatta belki daha fazla gider. Evet bu şekilde videoyu kapatalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.